Efsaneye göre Avusturya Arşidükü 5. Leopold'un yaptığı savaş süresince giydiği beyaz savaş elbisesi kan ile tamamen kırmızı olmuştur. Kazanılan zaferden sonra elbisesini sıkı sıkıya tutmakta olan kemerini çıkarmasının ardından kanın kemerin altındaki kısma hiç bulaşmadığını ve oranın bembeyaz kaldığını görür ve günümüz Avusturya bayrağını milletine bayrak yapar. Aslında 13. yüzyılda Avusturya Arşidükü 2. Frederick tarafından tasarlanmıştır. Avusturya nüfusu 2020 yılı son sayım verilerine göre 8.902.600 kişidir. Ülkenin yüz ölçümü 83.879 km²'dir. Avusturya ya da resmi adıyla Avusturya Cumhuriyeti, Orta Avrupa'da denize kıyısı olmayan ve 9 eyaletten oluşan bir ülkedir. Batıda Liechtenstein ve İsviçre, güneyde İtalya ve Slovenya, doğuda Macaristan ve Slovakya, kuzeyde ise Almanya ve Çek Cumhuriyeti ile komşudur. Viyana, Avusturya'nın başkenti ve en büyük şehridir. Aynı zamanda ülkenin 9 eyaletinden yüz ölçümü bakımından en küçüğüdür. Yaklaşık 1.900.000 kişilik nüfusuyla ülkenin en kalabalık kentidir. Çevre ilçeleriyle birlikte Viyana'da yaklaşık 2 milyon insan yaşar ki bu da Avusturya nüfusunun yaklaşık 1/4'idir. Nüfus bakımından Viyana, Avrupa Birliği'nin en büyük 10. kentidir. Yüzyıllar boyu Habsburg Hanedanı'nın yerleşim yeri olan kent, bu süre boyunca Avrupa'nın kültürel ve politik merkezlerinden biri haline gelmiştir. Kent, Londra, New York ve Paris'ten sonra 2 milyonluk nüfusuyla dünyanın en büyük 4. kenti iken, 1. Dünya Savaşı sonrasındaki karmaşadan dolayı nüfusunun 1/4'ini kaybetmiştir. Ülke 1995 yılından beri Avrupa Birliği'ne üyedir. Dolayısıyla para birimi olarak euro kullanılmaktadır. Ülkede asgari ücret 1500 euro, yani günümüz kur piyasalarına göre 14.500 Türk lirasına tekabül etmektedir. Avusturya ekonomisi sanayi, turizm ve tarıma dayanmaktadır. Tarıma elverişli toprakları ülkedeki dağların çokluğu ve yeterli verimlilikte olmayan topraklardan dolayı azdır. Bol ürün alabilmek için modern tarım 2. Dünya Savaşı'ndan sonra hızla gelişmiştir. Ülkenin alçak topraklarındaki çayırlarda hayvancılık başlıca ekonomik faaliyettir. Ülkede üretilen petrol ülke ihtiyacını karşılayacak düzeydedir. Avusturya alabildiğine yüksek dağları, uçsuz bucaksız ormanları ve nefes kesici doğası ile yaz ve kış aylarında ideal tatil yerlerindendir. Göller, dağlar ve vadiler çeşitli sporlar ile ünlüdür. Viyana ise ülkenin tarihi ve sanatsal merkezidir. Operalar, bale gösterileri ve sanat galerilerinin verildiği salonlar başkent Viyana'da toplanmıştır. Kış aylarında binlerce turist kayak yapmak için Avusturya'yı tercih etmektedir. Şimdi de Avusturya hakkında ilginç bilgilere bakalım. Nüfusun %60'ı şişmandır. Bu oranla Avrupa'nın en şişman ülkesidir. NATO'ya üye olmayan tek Avrupa Birliği ülkesidir. Avusturya aldığı 19 Nobel ödülüyle bu ödüle en çok alan 4. ülkedir. Viyana Güzel Sanatlar Akademisi 1907 yılında başvuran 128 adaydan işlerinde genç Adolf Hitler'in de olduğu 100 kişiyi reddetmiştir. Avrupa'nın en yüksek, dünyanın ise 5. şelalesi Avusturya'da bulunan Kimbel Şelalesi'dir. Ferdinand Porsche yarattığı marka ile belki de ülkenin dünyada en çok tanınan ismidir. Ferdinand Porsche aynı zamanda Hitler'in talimatıyla üretilen halk arabası Volkswagen'in de ilk tasarımını yapmıştır. Her ne kadar ilk dikiş makinesinin İngiltere'de geliştirildiği düşünülse de aslında ilk dikiş makinesinin patentini Viyana'da bir terzi almıştır. Dünyaca ünlü müzik dehası Mozart, Avusturya Salzburg doğumludur. Kipferl olarak bilinen Avusturya usulü kruvasan, Türklere karşı alınan galibiyeti kutlamak üzere Türk bayraklarındaki hilal şekline benzetilerek yapılmaya başlanmıştır.
Türkler 1683 yılında Viyana kuşatmasından dönerken bıraktıkları kahve çuvalları sayesinde bugün kahve alışkanlığı Avusturyalıların hayatında önemli bir yer tutmaktadır. Tarihin en eski çağlarından beri insanların yaşadığı bu ülke M.Ö. 100 yıllarında Romalılar tarafından ele geçirilmiştir. Koroleş İmparatoru Şarlman tarafından Almanya ile birlikte ele geçirilip Doğu Marklığı unvanı verilmiştir. Koroleş İmparatorluğu'nun yerini Germen İmparatorluğu'na devretmesiyle bu imparatorluğun önemli bir parçası haline gelmiştir. Daha sonra imparatorluğun başına gelen Habsburg Hanedanı ülkenin sınırlarını genişletti. 15. yüzyıla gelindiğinde Avusturya, Hristiyan Avrupa'nın Osmanlılara karşı sonu gelmeyen saldırılarına liderlik etmiştir. 16. yüzyılda Osmanlı İmparatorluğu çeşitli seferler ile 1529'da Macaristan'ı, daha sonra 1540'da Avusturya'yı yendi. İmparator 1. Ferdinand, Osmanlı Devleti'ne Macaristan'ı bırakmak ve yıllık vergi vermek şartıyla bir anlaşma imzaladı. Ve bu anlaşma sonucu Osmanlı saldırıları bir süre son buldu. Avusturyalılar Osmanlı Kutsal İttifak Savaşları sonucunda Osmanlı'dan ayrılan Macaristan ile birleşerek Avusturya Macaristan İmparatorluğu'nu kurdular. Birinci Dünya Savaşı'nda ittifak devletlerinin tarafında savaşa katıldı. Almanya'nın savaşı kaybetmesinin ardından imparatorluk yıkıldı. Avusturya halkının Almanya ile birleşmesini istemesine rağmen galip taraf olan İtilaf devletleri buna müsaade etmedi. Bağımsız bir devlet olarak kurulan Avusturya Cumhuriyeti 1938'de Hitler tarafından Almanya'ya katıldı. İkinci Dünya Savaşı'nın sonunda Almanya'nın yenilmesiyle Avusturya müttefik devletler tarafından işgal edildi ve sonunda 1955'te Avusturya bağımsızlığını ilan etti. Şimdi de sizlerle beraber Viyana'da gezilebilecek yerlere bakalım. Hofburg Sarayı. Avusturya'nın başkenti Viyana'daki İmparatorluk Sarayı'dır. Geçmişte burası Habsburg kraliyet ailesinin eviydi. Şimdi ise Cumhurbaşkanı tarafından kullanılmakta. Sarayın bazı bölümleri halka açıktır. 1275'te yapılan sarayda gotik, klasik, barok ve Rönesans mimarisi görülmekte. Saraydaki 2600 oda içinde bazıları imparatorluk gümüş koleksiyonu, Franz Joseph'in kullandığı daire gibi önemli kısımlara ayrılmış. Kimmel Şelalesi 380 metrelik heybetiyle Avusturya'nın en yüksek şelalesidir. Buraya gelmek için önce deniz seviyesinden 1076 metre yükseklikte olan Kimmel kasabasına gitmek zorundasınız. Muhteşem yürüyüş parkurlarından birini seçip Avusturya açıklarında keyifli bir vakit geçirebilirsiniz. İmparator 1. Maximilian'ın mezarı. İmparator Maximilian 1519'da öldükten sonra Hofkirk'te kusursuza yakın bir şekilde heykeli yapıldı. Mezarı ise siyah mermerden yapılmış, bronzdan imparator figürüyle kaplı bir lahitten oluşmaktadır. Lahitin çevresinde imparatorun hayatını sahneleyen heykeller gibi çeşitli konulara değinen eserler vardır. Burg Kalesi. St. Veit yakınında yemyeşil bir vadi üzerinde 160 metre yükselen Burg Kalesi'ni göreceksiniz. Orta Çağ'da inşa edilen kale, ülkenin en popüler yerlerinden biri olmuş. Kalenin temeli 860'lı yıllara kadar dayanıyor. 1570'te bazı yerleri değiştirilmiş. Çeşitli restorasyonlardan sonra kale günümüzdeki konumuna erişti. Hallstatt, Avusturya'nın en güzel Alp kasabalarından biridir. Manzara izlemek için mükemmel bir yer olduğunu söyleyelim. Mağaralar ve Hallstatt Gölü göze çarpan noktalar. Kış aylarında tekneyle gezilebilir veya yaz aylarında gölde yüzebilirsiniz. Arlberg, Avusturya kayak merkezleriyle tanınan bir ülkedir. Bunların içinde en popüleri de Arlberg'tir.
Her seviyede profesyonel ve acemi kayakçı Arlberg'de kendine göre pist bulacaktır. Kartoffel. Patatesin baharatlarla ve yumurtayla lezzetlendirilip pişirilmesiyle yapılıyor. Şekil itibariyle size mücveri anımsatacak kartoffel çeşitli soslarla servis ediliyor ve hemen hemen her restoranda bulmanız mümkündür. Schnitzel. Avusturya'nın sembolik yemeklerinden schnitzel, dana etinin galeta unuyla kaplanıp kızartılmasıyla yapılıyor. Aşina olduğunuz bu tadı ülkenin her şehrinde kolayca bulabilir ve doyurucu bir öğün geçirebilirsiniz. Çikolata açısından en az Belçika kadar ünlü olan Avusturya'da ne yenir sorusuna en lezzetli cevap, bademli, fıstık ezmeli, bitter ve fındıklı çeşit çikolata deneyebilirsiniz. Ama en popülerini istiyorsanız Avusturyalı dahi bestecinin ismini taşıyan Mozart çikolatasını öneririz.